Selam devler. Tekilliği sağlamak için sıklıkla kullandığımız kavramlardan bir tanesi UUID'ler. Peki biz UUID'leri sadece tekillik amacıyla kullanarak yeterince iyi kullanıyor muyuz? Gerek yazılımlarımızda, gerek veri tabanlarında, gerekse yaptığımız sistem tasarımlarında birçok farklı ihtiyacı karşılayabilecek farklı UUID versiyonları bulunuyor. Bu UUID versiyonlarından yaptığınız tercihlere göre gerek performans, gerek randomity, gerekse sıralılık anlamında birçok farklı avantaja, keza dikkatsiz davrandığınızda da dezavantaja sahip olabilirsiniz. Gelin bugün farklı versiyonlardaki UUID'lerin neleri nasıl ele aldığını birlikte inceleyelim. Konuya belki de identifier kavramıyla başlamak lazım. Türkçe'ye çevirdiğimizde tanımlayıcı anlamına gelen bir kelime. Örneğin sokağa çıktığımda birisi arkadan bana Cem diye seslendiğinde ben kafayı çevirip ona bakıyorsam o kelime benim için bir tanımlayıcıdır. Fakat bu unique olduğu anlamına gelmez. Unique'lik tabii ki biraz daha olayı zorlaştıran bir şey. Biz birçok noktada günlük yaşantımızda işte veri tabanı tasarımlarımızda, yazılımlarımızın implementasyonunda veya sistem tasarımı söz konusuysa buralarda bir değerin unique olmasına daha çok odaklanırız. Baktığınızda örneğin global çapta olmasa da Türkiye sınırları içerisinde her bir vatandaşımıza tekil olacak bir identifier tanımlamak için bazı algoritmalar ortaya koyabiliriz. Örneğin deriz ki işte şöyle şöyle kurallar setinden geçtikten sonra oluşacak değer her bir yeni vatandaş doğduğunda ona tahsil edilir ve bundan sonra o vatandaşı tekil olarak bu değerle birlikte anabiliriz. Baktığınızda bu bizim için TCKN'ye tekamül ediyor. Evet, biz bir TCKN üretiyor olabiliriz fakat bu halen global çapta bizim için tekil bir değer olmayacaktır. 10 hanelik bir TCKN'm var. Fakat ben farklı bir ülkeye gittiğimde benzer şekilde 10 karakter genişliğinde bir ID üreten başka bir ülkenin vatandaşının ID'siyle çakışabilirim. Farkındaysanız ne kadar global ölçekte bir tekillik yaratmaya çalışıyorsanız o kadar farklı problemle, o kadar daha detaylı düşünmeniz gereken bir çıktı oluşturmanız ve bu algoritmayı buna göre belirlemeniz lazım. Başka bir örnek, örneğin bir okul otomasyonu yazdığınızı düşünün ve öğrencilerinize burada ID'ler vermeniz lazım. ID'nin tekin olması bizim için niçin önemli? Buna zaten girmiyorum bile. Çünkü ben sonrasında her defasında o kayda ulaşabilmek için aynı bilgiyi kullanarak o sisteme erişiyor olacağım. Dolayısıyla ben bu sebeple bir öğrencinin adını o öğrencinin tekil identifier olarak kullanamam. Ne yaparım? Her yeni öğrenci geldiğinde o öğrenciye işte sequential bir şekilde artan bir ID'yi, bir nümerik değeri tablomda o öğrenciye atayarak o öğrenciyi sistemime kaydedebilirim. Fakat bu şu anlama gelecektir. Ben evet kendi okulum içerisinde tutarlı bir sistem kurmuş olabilirim. Fakat aynı il içerisindeki belki yan okulda da yine 53-54 numaralı farklı öğrenciler söz konusu olacaktır. Dolayısıyla ben öyle bir sistem kurgulamalıyım ki her çağrılışında output olarak üretilen ID benim için olabildiğince düşük bir ihtimalde tekrar üretilmeli. Yani her defasında neredeyse tekile yakın bir ID üretmem garanti altına alınsın. Buradaki garanti tartışmalı bir kavram. Çünkü siz yüzyıllar boyunca sürekli ID üretmeye devam etseniz öyle bir nokta gelecek ki mutlaka ürettiğiniz bir ID kendisinden önce üretilmiş ID'lerden bir tanesiyle çakışacak. İşte buradaki bu kavramı ifade etmek için biz collision kavramını ortaya koyuyoruz. Çakışma ve algoritmanızın bu çakışmaya karşı olan direnci. Ne kadar düşük bir çakışma oranına sahip iseniz o kadar baktığınızda başarımı yüksek bir algoritma ortaya koymuş olursunuz. Fakat genellikle biz bu algoritmanın içerisinde mümkün olduğunca yüksek tekilliği sağlayabilmek için farklı şeyler kullanırız. İşte randomity kullanırız, zaman damgaları kullanırız, birçok şey kullanırız. Burada da şöyle bir problem söz konusu. Bilgisayarlar sıfırlardan ve birlerden anlayan ve bunların üzerine de aslında her defasında tutarlı sonuçlar elde edilebilmek üzere kurgulanmış aygıtlar. Tabii kuantum bilgisayarlarını kenarda tutuyorum şu an için. İşte bu kadar deterministik varlıklar üzerinde
mümkün olduğunca random bir değer üretmek ciddi anlamda zor. Burada da ortaya koymamız gereken iki farklı kavram daha var. Determinizmini aslında az önce kullandım. Nedir? Mümkün olduğunca değişken olmayan, tutarlı, nasıl davranacağı önceden öngörülebilen anlamı taşımaktadır. Entropi de buna bir o kadar zıt bir kavram. Yani mümkün olduğunca randomity'si yüksek, nasıl davranacağı tahmin edilemeyen ve olabildiğince öngörülemeyen bir yaklaşımı ifade etmektedir entropi kavramı da. Ve biz buradaki unikliği sağlayabilmek için maksimum deterministik varlıklar üzerinde maksimum entropiye sahip algoritmalar ortaya koymaya çalışıyoruz. Bu algoritmaları nasıl sağlıyoruz derseniz, baktığınızda bilgisayar hep öngörülebilir davranışlar üzerinde çalışabildiği için burada son kullanıcının davranışları üzerinden genellikle, yani benim nedir mesela, bilgisayarımı kullanırken yaptığım fare tıklamaları üzerinden veya klavyemdeki bastığım tuşların stroke'larının periyotları üzerinden bir entropi havuzu oluşturulur operating sistemler tarafından. Ve bu entropi havuzları bu randomity'ye ihtiyaç duyan, yani entropiye ihtiyaç duyan farklı algoritmalar gelip o havuzdan bir değer çekmeye çalıştığında kullanılır. Yani sizin yaptığınız fare tıklamalarının periyodu bir bilgisayar için nanosaniyeler seviyesinde çıktılar üreten bir şey için baktığınızda random'e yakın bir şeydir. Veya örneğin bir alışveriş merkezine giren kişilerin giriş sıklıkları, buradaki periyotlar bizim için tahmin edilebilmesi güç çıktılar üretecektir. Dolayısıyla bu tarz şeylerden bizim operating sistemlerimiz bir havuz oluşturur ve entropi ihtiyacı duyan algoritmalar gidip o havuzdan değerleri kendileri tüketirler. Peki bu değerler üzerinden ne yapılır? Aslına bakarsanız bizim için arka tarafta tahmin edilebilmesi güç olan değerler oluşturulur ve bunlar sayesinde de biz unique identifier'ları oluşturmaya çalışırız. Tabii bunlar yeterli mi? Hayır değil. Çünkü birçok farklı ihtiyaca göre farklı özelliklerde bizim bu ID'leri yaratmamız söz konusu olabilir. Gelin UID'nin aslında dinamiğine bakalım. Bakın bir versiyon 1 UID yarattım. Gelin burada birlikte inceleyelim. Bir UID şöyle büyütelim birazcık. Toplamda 36 karakterden oluşur arkadaşlar. Fakat içerisinde 1, 2, 3, 4 tane tire karakteri aslında bunu gruplara bölmek için kullanılır. Dolayısıyla benim 32 karakterim var. Ve farkındaysanız bir UID heksadesimal tabanda ifade edilir. Yani 16 farklı değer alabileceği anlamına gelir. 0'dan 9'a 10 değer, A'dan F'ye 6 değer, toplamda 16 farklı değer alabilir her bir basamak. Ve ben bunu eğer ikilik düzende ifade etmek istersem 1, 2, 3, 4 basamakta ifade edebilirim. Bu ne demek? 16'yı ifade edebilmek için 0, 1 burada 2 değer alabilir. İkinci basamak 4'e kadar alabilir. 8'e ve 16'ya kadar. Yani ben buradaki her bir basamağı ikilik düzene geçirdiğimde 4 basamakta ifade edebilirim. Dolayısıyla 32'yi ben 4 ile çarptığımda 128 bit içerdiği sonucunu çıkartabilirim bir UID'nin. Bu 128 bitin arkadaşlar 4 biti versiyon için, yani benim versiyon 1'de örneğin az önce UID yarattım ve farklı versiyonları ifade edebilmek için 4 bit ayrılmıştır ve 2 bit de varyant için, yani her bir versiyonun geçmişte, tabi bu artık kullanılmayan bir özellik neredeyse, fakat geçmişteki spesifik kurumların ürettiği UID versiyon 1'i ifade edebilmek için gibi bu amaçla ayrılmış kullanılan 2 bitlikte varyant bilgisi saklanıyor. Dolayısıyla ben 6 bitimi kaybediyorum ve geriye kalıyor 122 bit. Şimdi bunları niçin hesapladık? Buradaki randomity'yi nasıl, daha doğrusu tekilliği garanti altına alabileceğim uzay havuzunu gözlemleyebilmek için, bu uzayın ne kadar büyük olduğunu fark edebilmek için bu kadar hesap yaptık. Dolayısıyla benim 122 tane 0-1
kombinasyonu yan yana getirdiğimde bu kadar genişlikte bir havuza sahibim. Gelin 2 üzeri 122'nin nasıl bir çıktıya sahip olduğuna bakalım. Bakın arkadaşlar, bu kadar ihtimalde bir ihtimal sizin bir sonraki ürettiğiniz UUID'nin kendisinden önceki UUID'lerle aynı değere sahip olma ihtimali. Şöyle kaydırayım. Dolayısıyla bu çok düşük bir ihtimal ve pratikte göz ardı edilebilecek bir değer. Hatta şöyle kendime notlarıma bir bakayım. Özellikle bunun gerçek bir örnek üzerinde neye tekamül ettiğini ifade edebilmek için, örneğin dünya üzerindeki tüm sahillerde toplam kum tanesi adedi yaklaşık 7,5 çarpı 10 üzeri 18 gibi bir değere tekamül ediyormuş. 2 üzeri 122 ise tüm kum tanelerinin her birine trilyonlarca benzersizlik atamaktan dahi çok daha büyük bir sayıya ifade ediyor. Yani bütün kum tanelerini siz trilyonlarla çarptığınızda dahi buradaki bir ihtimal setine halen hit edemiyorsunuz gibi bir sonuç çıkıyor. Şimdi peki güzel, ben burada gerçek anlamda maksimum entropide çalışabiliyorsam bu ihtimal setine ulaşabiliyorum. Dolayısıyla ben buna teorik olarak benim için olabildiğince global bir unique identifier'dır diyebilirim. Gerçi global unique identifier demişken şu kavramın yanına şunu da eklemekte bir fayda var. Bir de sıklıkla karşılaşırsınız GUID diye. Aslına bakarsanız UUID ile teorik olarak aynı şekillerde çalışır. Fakat Microsoft'un Universal değil de Globally Unique Identifier isimlendirerek kendi çerçevesinde değerlendirdiği bir kavram. Onu da buraya not etmiş olalım. Peki güzel, ben böylesine derin bir havuzdan aslında her defasında bir değer üretiyorum. Peki ne şekillerde üretebilirim? Aslına bakarsanız benim buradaki dikkat etmem gereken, işte tercihlerimi yaparken hangisine ne yaptığıma bakmam gereken konu burası arkadaşlar. Aslına bakarsanız temelde 3 farklı şekilde UUID üretimi söz konusu. Bir tanesi zaman damgası bazlı bir şekilde. Yani sizin makinenizdeki nanosaniye seviyesindeki aldığınız zaman bilgisinin üzerine ekleyeceğiniz bazı şeylerle birlikte üretebileceğiniz UUID bilgisi. İkincisi random, az önce aşağıdaki yaptığımız hesaplama. Maksimum randomity için, yani maksimum entropide benim üretebileceğim bir random UUID üretme örneğinin bir hesabıydı. Üçüncüsü namespace bazlı. Namespace bir isim havuzu veriyorsunuz ve bu isim havuzu ile birlikte ürettiğiniz değerlerden her defasında aynı input'a sahipseniz eğer aynı output'u, yani aynı UUID'yi üretebilmenizi garanti altına alabilen özel bir yöntem. Bir de burada hibrit olanlar var. Yani versiyon 1, yani daha doğrusu timestamp ile randomity'yi birleştiren versiyon 7 UUID yöntemleri var. Şimdi biraz bunların özelliklerine detaylı bakalım. V1'de tam olarak timestamp'i alıyorum. Makinamdaki zaman damgasını ve tabi aynı zaman damgasına sahip birden fazla makina aynı UUID'yi üretme riskini taşıyor. Dolayısıyla ben bunun içerisine bir de makinamın makini, yani o makineyi tekil olarak ifade eden ve dünya üzerinde 10 makineden başka olmayacağını benim için garanti altına alan bir değeri de ekliyorum ki bu sayede bu kombinasyondan UUID'imin tekilliğini mümkün olduğunca garanti altına almış oluyorum. Tabii bunun içerisinde çok yoğun bir şekilde üretilme ihtimali halen söz konusu UUID'lerin aynı makine üzerinde bile ve bir şekilde computation power'ınız yeterince yüksekse aynı nanosaniyede birden fazla üretmeyi de paralel operasyonlarla bir şekilde gerçekleştirme ihtimaliniz var. İşte bunu da yine yönetebilmek için, içerisine o çakışma riskini daha da minimize edebilmek için bir counter bilgisi de eklenebiliyor. Tabii bunların yanına farklı versiyonlarda zamanla birlikte geliştikçe üretim yöntemini
değiştirebilecek farklı şeyler de ekleniyor. Nedir mesela? Versiyon 2'de POSIX'i de versiyon 1'deki algoritmanın üstüne bir input olarak ekleyip POSIX'in ne olduğunu Unix vs Linux videosunda açıklamıştık. Oraya yukarıdaki kartlardan bakabilirsiniz. Bu şekilde versiyon 2'nin üretilmesini garanti altına alabiliyor ve versiyon 6'da zaman damgasını biraz daha farklı amaçlar için kullanıyor. Örneğin ben her UUID üretimimde eğer zaman olarak daha yeni bir zaman diliminde bir UUID üretiyorsam o yeni üretilen UUID'nin kendisinden önceki UUID'den daha büyük olmasını da garanti altına alabilirsem, nihayetinde bunlar benim hexadesimal tabandaki ifadelerim. Yani özetle indekslemeye uygun zaman sıralı bir UUID üretebilirsem bu benim için birçok anlamda performans sağlayabilir. Örneğin Twitter üzerinden düşünün. Her yeni gelen tweet'in ID'sinin kendisinden önce gelen tweetlerden daha büyük olmasını garanti altına alırsanız eğer, ID üzerinden sıralamaları da yapabilir bir şekilde bunları veri tabanınızda saklarsınız. Bu kayıtlar üzerinden de çok daha efektif bir şekilde uygulamanızı yönetebilmeniz anlamı taşır. Birçok farklı avantaj sağlayacaktır. Keza performans sağlayacaktır. Diğer yöntemimiz randomity. Aslına bakarsanız tamamen rastgele olması üzere ve burada randomity'yi tabi farklı yöntemlerle de alabilirsiniz. Bir, kriptografik randomity kütüphaneleriyle daha garanti altına alınmış UUID üretimlerini kullanabilirsiniz. Performans olarak bir diş daha düşük olsa da günün sonunda ben burada en çok kullandığım versiyonlardan biridir bu arada random olanlar. Çakışma olasılığı az önceki uzaya baktığınızda çok düşüktür ve herhangi bir girdi gereksinimi yoktur. Dolayısıyla ben örneğin timestamp bazlı bir UUID kullanıyorsam dağıtık sistemlerde farklı makinelerin aynı timestamp'e rastgele de olsa düşüp bunlar arasında bir collision, çakışma ihtimalini düşürmek için ne yapmam lazım? O dağıtık sistemler üzerindeki makinelerin zaman senkronizasyonunu garanti altına alacak önlemler de koymam lazım. Dolayısıyla aslında bir input'a sahipseniz siz o inputlar arasındaki tutarlılığı sağlamak sorumluluğundasınız da. Evet, Mac'te bir çakışma yaşamazsınız. POSIX'te de bir çakışma yaşamazsınız ama timestamp için dediğim gibi bir önlem almanız gerekir. Fakat randomity'de böyle bir input olmadığı için bunları düşünme gibi bir derdiniz de yok. Randomity'nin de güzel yanı bu ve çakışma olasılığı az önce dediğim gibi ciddi anlamda düşük. Bu sebeple güvenli kullanılabilir yöntemlerden başka bir tanesi. Tabi sıralı olmayışı, böyle bir özelliğinin olmayışı benim için bir taraftan bir dezavantaj yaratıyor mu? Evet, kesinlikle yaratıyor. Az önceki timestamp ve Mac örneğine de, yani versiyon 1, 2, 6 için şunları söylemek de eklemek de lazım. Ne kadar çok üretilmiş örneğin versiyon 1'den üretilmiş UUID'ler havuzum var benim ve bunlara sahipsem oradaki algoritma benim için o kadar tersine çevrilebilme ihtimalini kendi içerisinde barındırdığı gibi bir sonuç çıkar. Bu şu demek: eğer siz yeterince aynı versiyondan üretilmiş UUID'ye sahipseniz, aynı makine üzerinde örneğin, o MAC adresi artık sizin için tahmin edilebilir bir noktaya gitmeye başlıyor. Dolayısıyla mahremiyet anlamında üzerinde düşünülmesi gereken bir durum söz konusu. Yani siz timestamp, evet, Mac kullanıyorsunuz, sıralı olması bir avantaj, fakat dezavantajı olarak da zaman senkronizasyonunu söylemiştik. Oradaki kullandığınız mahremiyet sınırları içerisinde düşünmemiz gerekebilecek MAC adresi bizim için ifşa olabilir bir bilgi olarak aklımızda kalması lazım. Random'da böyle bir durum, böyle bir problemimiz tabii ki yok. Namespace'e gelelim. Namespace yine özel bir yöntem. Gelin versiyon 3'ü şimdi birlikte bir deneyelim. UUID versiyon 3. 2 tane input alıyor. Ve bunu print edelim. Çalıştıralım. Bakın 716 ile bitiyor. Bir kez daha çalıştıralım. Yine 716 ile bitiyor. Yine 716 ile. Ben bunu ne kadar çalıştırırsam çalıştırayım, oluşacak olan UUID hiç değişmeyecek. Çünkü bu UUID, yani namespace üzerinden oluşturulan UUID'lerin avantajı şu arkadaşlar. Verdiğiniz inputlardan arka tarafta bir hash fonksiyonuna giriyor inputlarınız. Versiyon 3 için MD5 kullanılıyor. Versiyon 5 için
yanlış hatırlamıyorsam SHA-1 kullanılıyor. Bunlar üzerinden verilen aynı input'a göre hep aynı output oluşur. Belli uzunlukta bir output oluşur. Ve biz aslında UUID versiyon 3 ve 5'te bu kriptografik yöntemleri kullanarak arka tarafta hep tekil bir değer çıkmasını, hep aynı input'a karşı aynı output oluşmasını garanti altına alan yöntemleri kullanmış oluyoruz. Şöyle bir durum da var. Buradaki değeri değiştirdiğinizde, örneğin ben bunu test 1 yapayım, tekrar çalıştırayım. 716 değişti. Ben farklı inputlara karşı da her zaman için farklı bir output'u, yani UUID'yi üreteceğimi de garanti altına alıyorum. Bu şu anlamda değerli bir şey. Eğer yaptığınız şey deterministik olması gerekiyorsa ama yine de kendi içerisinde global bir şekilde bir unique'liği garanti altına almak istiyorsanız, işte o zaman versiyon 3 ve versiyon 5 olarak nitelendirilen namespace üzerinden çalışan bu yöntemleri, aslına bakarsanız arka tarafta bir hash algoritması kullanabilirsiniz. Tabi burada bir rastgeleliğin olmayışı SHA-1'da, MD5'da baktığınızda bizim için artık çok da güvenli olarak adledilmeyen kriptografik fonksiyonlar, hash fonksiyonları. Dolayısıyla siz eğer bunun içerisine gönderdiğiniz değerler sizin için hassas değerlerse, bu değerleri kaybedebileceğiniz, yine aynı az önceki timestamp Mac örneğinde söylediğim gibi, yeterince çok UUID'ye sahipseniz buradan geri çevrilebileceği o değerlerinizin gibi bir sonuç ortaya koyulabilir. Dolayısıyla burada mümkün olduğunca bu UUID'leri üretirken hassas değerleri kullanmamak daha doğru olabilir. Son olarak tabii bir de hibritimiz var. Hibritte de yapılan şey şu. Yine timestamp'in üstüne rastgele bir UUID ekleyerek buradan çakışma riskini daha da düşürüyor. Yine performanslı ve sıralamalı bir yöntem olduğunu söyleyebiliriz. Genellikle bu da modern veri tabanlarında kullanılan bir UUID çeşidi. Aslına bakarsanız 3 farklı yöntem ve hibritle birlikte 4 farklı yöntem için farklı versiyonların hangilerinin ne şekilde bir avantaja sahip olduğunu özetlemiş olduk. Bugün determinizm, collision, entropi gibi kavramların ışığında UUID versiyonlarını, avantajlarını, dezavantajlarını ve nerelerde kullanılabileceğini birlikte inceledik. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, yeni videolardan haberdar olmak için kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Unutmayın devler, borç yiğidin kamçısıdır. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.